We want to have your evaluations for as a science center, as GUHEM, and as a host Bursa. What do you think about us? Well, the city is a very nice city that we will keep visiting probably because it's a large wealth of history and attractions, and GUHEM is a really startling image of what we would like to see in a science center for aerospace. There are lots of new ideas that have been conceived here. The devices that you see here are normally also manufactured by people who are close by, so that there's good maintenance. It's obvious that they have learned the lessons of many previous science centers that had lots of problems in different ways, and they have been solved already here. And there's a very good ambience about the children and the public feeling like they are somehow crossing some boundary and going into space, and that's very nice. Bursa'yı çok beğendik. Özellikle Bursa'ya tekrar geleceğimizi düşünüyoruz. Çünkü çok zengin bir kültürü, tarihi var buranın. Merkezi de son derece yerinde bulduk. Pek çok şeyin zaten yerli imkanlarla üretilmiş olması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması da oldukça hoşumuza gitti. İnteraktif olması ve burada çocukların sürekli olarak motive olmasını görmek de çok hoşumuza gitti. Bu başka bilim merkezlerine de örnek olacak bir yer. Ben bir soru sorayım mı? Buyurun. Dünya küresel ısınma ve her geçen gün kuraklıkla boğuşuyor. Mevcut olan kıt su kaynakları da daha da kıtlaşıyor. Bunun yanında da Mars başta olmak üzere işte Jüpiter'in bir uydusunda da su bulundu. Hem dernek olarak hem bilim dünyası olarak bulunan suların dünyaya nakli konusunda bir çalışma düşünüyorlar mı? Böyle bir proje geliştirdiler mi? Geliştiriyorlar mı? Yani her geçen gün su kaynakları azalıyor. Bir tarafta da diğer gezegenlerde su bulunuyor. Bununla ilgili çalışmaları oluyor mu? O çok mümkün bir şey değil ama istiyorsanız tekrar sorayım ben onu. So actually it's you know, there's global warming and there are lots of problems with water. There are in other planets, satellites, they are discovering some water sources. The question is that do you have some scientific connections for that kind of subjects, and is it possible to bring water from those sources to Earth? Well, one important thing is we should not try to escape the problems of Earth by going to space. This works in a totally different way. We should go to space to explore, to learn, and therefore know better how to solve the problems of Earth. And in this case, it's the same. So we go to space to understand the physics, to understand what was the past of the planet, and therefore this helps us be more clever when we solve the problems of Earth. But we should not try to use the space program in order to escape our problems on Earth. Biz uzayı dünyadaki problemlerimizden kaçmak için bir araç olarak kullanmak istemiyoruz. Burada problemlerimiz var. Problemlerimizi burada çözmeye daha çok gayret etmemiz lazım. Genel olarak uzayda çözümler buluyoruz ve bulduğumuz çözümleri dünyaya uygulayıp buradaki sorunları da çözmeye odaklanmamız çok daha mantıklı olacaktır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Thank you so much. Okay. İsterseniz bir dahaki... Evet. Yani sadece süreçleri çekebiliriz. Let's do together this time. We will continue our things. We just want to take a couple of pictures. Yes, exactly. Good. Please.
Okay, so who will ask the quick questions about how do you think about Bursa and Guhem especially, because you visited many countries, and what do you think about here? Yes. Well, first of all, I'm very delighted to be here. It's a very pleasant place, beautiful museum, a lot of interaction, and I also like the city a lot. It's also good weather, so beautiful environment with the hills. Very pleasant to be here. I've been in a lot of different places. I've been before 3 times in this country, but never in this city. So it's very nice to be here this time. Nice people, good quality. I like it. And the food is fantastic. Thank you. Çoğu herhalde anlaşıldı. Daha önce 3 defa Türkiye'ye gelmişler ama Bursa'ya ilk gelişleri ve özellikle buradaki dinamikten, merkezimizin interaktivitesinden, ekibimizin aktif olmasından bahsettiler. Pek çok şey hoşlarına gitmiş ama özellikle yemeklerin çok güzel olduğunun altını çiziyorlar. What about? We are talking about, it's your first time in Bursa, first time in Guhem. What do you think about here? Hello, dear friends, and all of who is TV session now with us. Мы приехали в Бурсу из разных стран We и came to Bursa будем from говорить different countries, and we will speak conference about space, about space. потому что сегодня космос Because является today space is очень важной сферой в жизни людей. a very important sphere in people's life. И, конечно же, чем больше будет спутников, которые наблюдают Землю, And of course, тем the more satellites there are that мы watch the лучше будем Earth, знать the better we погоду will know the weather. и предупреждать землетрясения тоже. And also we will be able to prevent earthquakes. На станции «Салют», на которой мне On the приходилось station летать, Salute, on which I had been, была работа, чтобы по астрообстановке полета заряженных частиц в магнитном поле Земли there was a пытаться work performed on the предусмотреть basis of возможность землетрясения на Земле. the Такая movement версия была. of some particles near Earth to predict the earthquake on the Earth. И There was a version. чтобы предупреждать эти события. There was an experiment to predict these events. Мы находимся в центре подготовки будущих инженеров и ученых Турции и We're in the международных center тоже where ученых. the coming И все мы желаем, scientists чтобы они of подготовились Turkey are как prepared, замечательные and ученые, которые могли бы international помогать scientists are жить prepared. людям на Земле, And we в wish том числе them to become и wonderful Турции. scientists that would help people to live on Earth, and including in Turkey. Thank you for your attention. Sayın kozmonotumuz şunun altını çizdiler. Özellikle yukarıda uydularımız var ve bu uydular hava durumundan farklı alanların uzaktan algılanmasına kadar bizlere farklı faydalar sağlıyorlar. Kendisi Salyut seferinde yukarıya çıkmıştı. Mesela o zamanlardan bile biz depremlerin önceden tespit edilmesiyle ilgili deneyler yapıyorduk. Bilim insanları sürekli olarak gelişiyor. Biz burada çok güzel bilim insanlarıyla da tanıştık. Türk bilim insanları ve uluslararası bilim insanları bir araya gelecek ve biz uzayı konuşuyoruz. Uzayı da kullanarak çok güzel çözümler üretmeye çalışacağız. Her şey bu dünya için. Hemen bu konuyla ilgili bir soru sorabilir miyim? Dünyanın etrafında çeşitli uydular var. Bilim insanları işte doğa olaylarını buradan takip ediyor. Küresel ısınmasından buzulların erimesine kadar. Kendisi de söyledi. Bu uydular sayesinde dünyanın herhangi bir bölgesinde lokal olarak iklimiyle oynama, aşırı ısıtma, soğutma, sismik, yağmur, kendisi de bahsetti, deprem meydana getirme gibi böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir yeteneğe sahip mi? The question is there any probability to use satellites to play with the climate of the Earth to make earthquakes to change something on Earth? Is it possible? Well, we have, of course, in the first place, we have the Earth observation satellites to watch the Earth.
We can measure a lot of things in the atmosphere, in the oceans, pollution, temperature changes. So that's one thing we can do with satellites. But we also now found that we can measure movements in the Earth on millimeter level. So we can compare pictures before and after the earthquake. So when the earthquake happened, there were 11 countries straight away putting all their information together. First of all, to help the people and to know which roads were available, where people needed help. That's one thing. And also, and Sasha mentioned it earlier, we use this information in the future, hopefully, to predict these kind of things. Because we can already maybe measure the movements. So that's an important and a very important thing of spaceflight. The second part of the question, can we prevent climate change and things like that? There's all kind of ideas of changing, influencing the climate, but that's very far in the future. With blocking sunlight and all kind of things, but that's still science fiction. It's ideas to have a big satellite in space that maybe blocks the sun, but it's not technical. We have to think of these things, of course, but it's not the reality yet. But spaceflight is helping us. Uçuşlar, özellikle uzay uçuşları bize yardımcı oluyor. Biz yukarıdaki uydularımızla uzaktan algılamayla dünyadaki kirliliği takip ediyoruz, küresel ısınmayı takip ediyoruz, buzulların erimesini takip ediyoruz. Aynı zamanda farklı yollardan giderken size trafikte yardımcı oluyorlar. Ama sorunuzun ikinci bölümüne gelecek olursak bunlar insanlara yardımcı oluyor. Her ne kadar farklı çalışmalar olmasına rağmen henüz oradan buraya etkileyebilecek bir şey gerçekleşmedi. Çalışma var. Yukarıdan ışığı engelleyebilir miyiz? İşte ya da yukarıdan güneşi belli bölgeye yönlendirebilir miyiz diye. Ama bunların hepsi hala bilim kurgu aşamasında, bir kısmı araştırma aşamasında kaldı. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Thank you so much. Thank you. Good luck.